Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Yeni başlayacak olan hanımların da rahatlıkla yapabileceği hem kolay hem de güzel bir model. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Krem ve yeşil tonlarında. Krem ipim Kartopu Flora'nın, kağıdını atmıştım ama numarasını hatırlıyorum. K25. Yeşil ipim ise Ören Bayan Dora'nın, renk kodu ise 132. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Hem çok güzel, oldukça da şık, tatlı bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlayalım. Patiğimize burun tarafından başlayacağız. 12 ilmek olarak. Hemen ipimi alıyorum. İpimin ucunda minik bir miktar ip bırakıp 12 ilmeğimi atacağım hanımlar. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi attık. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 10, 11 ve 1 ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimizi attık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. İkinci şişimi alıyorum. Örmeye başlayacağım. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Ön yüze düz örgü düşüyor bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Yani 12 adet ilmeğim vardı şişimde. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak ilmeklerimi paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. İlk ilmeğimizi hemen şu kenardan çıkaracağım hanımlar. Bakın 3. şişim ile hemen ilmeğin iki kanadına birden girip buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerim biraz sıkı olduğu için tığ kullanacağım. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine girip tığım ile ilmeğimi çıkartıp 3. şişime takıyorum. 2 ilmeğim oldu burada. Şu 3. ilmeğim. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartıp onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. 3. 4. 5 ve kenardan girerek bir ilmek daha çıkartıyorum 6. Böylece 4 şişimde de 6'şer tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 diş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geçtim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra örmüş olduk hanımlar böylece. Başlangıç yerine geldik. Şimdi artırma işlemine geçeceğiz. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Bu aşamada ilk şişimdeyim hanımlar. Bakın kenarımız hemen sağ tarafta. İlk şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Böylece İlk şişimde 7 ilmeğim oldu.
İkinci şişime geçtim. Burada da kenar sol tarafta. İkinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde ve ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı. Şimdi 4. şişime geldim. Burada da kenar şöyle baktığımız anda sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizdeki de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi her sıra artırma yapmayacağız. Bir önceki sırada artırma yapmıştık. Bu sıramızda 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Her sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğim buraları da yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim şimdi. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapıyoruz. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de ördük hanımlar, bir sıra düz örmüş olduk. Şimdi tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar baktığımız anda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Baktığımız anda kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve burada da artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra artırma yapacağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Gördüğünüz gibi 15'er ilmek olunca modelimiz de tam denk geldi. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim hanımlar. Hemen modele başlayacağım. İlk olarak patik burnumuzdaki bu minik desenimizi kuracağız. Bunun için öncelikle ilk 3 ilmeğimi yeşil ipimle düz örüyorum. İlk 3 ilmeğimi düz ördüm. Ardından kremimi ekleyeceğim. Bir ilmek krem örüyorum. Hemen krem ipimin ucunu da yeşilime bağlayacağım patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum buraya. İlk 3 ilmek yeşil ördük. Bir tane krem yaptım. Devamında hanımlar 5 yeşil bir krem diye ilmeklerimizi öreceğiz. 5 ilmek yeşilimi örüyorum. 4, 5. Bir ilmek krem. İp geçişlerinde hanımlar arkadaki bu ipleri biraz esnek bırakalım, patiğimiz gergin durmasın. Tekrardan 5 ilmek krem öreceğim. 5 ilmek yeşil örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir tane krem. 5 yeşil bir krem olacak şekilde 4 şişimizi de dolanacağız. Bakın 5 tane yeşilimi ördüm. Hemen yanına bir krem. 5 ilmek yeşilimi örüyorum yeniden. 4,
ve 5. Bir tane krem. Tekrardan 5 ilmek yeşil. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3. yeşil ilmeğim. 4, 5. Yanına bir tane krem örüyorum. Devam edeceğim yine. 5 ilmek yeşil. 4, 5. Bir tane krem. 5 tane yeşil öreceğim. 3, 4, 5. Bir tane krem. 4. şişime geçtim. Sonuncu şişime. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Devam ediyorum yine. 5 tane yeşil. Bir tane krem. Tekrardan 5 ilmek yeşilimi örüyorum. Bir tane krem. Son 2 ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. İlk 3 ilmeğimizde yeşildi hanımlar. Burada yine 5 yeşil bir krem bütünlüğü sağlandı. Bu patik burnundaki 2. sıramızı yapacağız hanımlar modelimizde. İlk 2 ilmeğimi yeşil örüyorum bu defa. 2 ilmek yeşil ile başladım. Hemen yanına 3 tane krem öreceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane krem ördüm. 2 yeşil ile başladık. 3 krem ördüm. Devamında 3 yeşil, 3 krem diye ilmeklerimi öreceğim. Bakın 3 ilmek yeşil örüyorum. 3 tane krem. 3 tane yeşil öreceğim. 3 tane krem. Bu şekilde hanımlar 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk şişimizi bu şekilde birlikte yaptık. Görüntümüz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Bu desenimizde şimdi 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi yeşil ile öreceğim. İlk ilmeğimi yeşil ile ördüm. Ardından 5 krem. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimiz 1 yeşil 5 krem olacak şekilde devam ediyor. 1 yeşil 5 krem. Yeniden 1 yeşil 5 krem. Bu şekilde hanımlar. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de aynen bu şekilde 5 krem 1 yeşil olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi size tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar hemen bu aralardaki beneklerimiz var. Bunları kuracağız. Bunun için öncelikle yeşil ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle kremimin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bu aşamada kenardan 1, 2, 3. İlk 3 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Buraya bir tane yeşil örüyorum. 3 ilmek krem ile başladım. 1 yeşil ördüm. Devamında 5 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 5 tane kremimi ördüm. Hemen yanına 1 yeşil örüyorum. Tekrardan 5 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 4. ve sonuncu sıramızda böyle yapılıyor hanımlar. Şeklimiz bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını ana modele geçmeden önce krem ipimizle öreceğiz. Yeşil ipimiz beklesin, modelimizi yaparken yine aynı yeşil ipimizi kullanacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz düz olarak. Bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız, ardından bir kere daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra örmüş olacağız. 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim, sonra birlikte ana modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi bu ana modelimize başlıyoruz hanımlar. Modelimizin ilk sırasını yapacağız şimdi. Öncesinde söylemek isterim ki patiğimizin üst bölümüne 3 tane, alt bölümüne 3 tane, toplamda 6 tane modelimizi yaptık. Şimdi modelimizin ilk sırasını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 2 ilmek krem. Şimdi ilk modelimi yapacağım. 1 yeşil, 5 krem, 1 yeşil. İlk modelimizi yaptık. Model aralarında 3 tane krem ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Yine 1 yeşil, 5 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. krem ilmeğim 4, 5. Yanına yeniden 1 ilmek yeşil örüyorum. İkinci modelimi de yaptım. Arada 3 tane krem ilmeğim var, örüyorum. 3. modelimi yapacağım. 1 yeşil, 5 krem, 1 yeşil. Arada yine 3 ilmeğim var. Krem 1. 3. şişimden devam ediyorum.
Şu ikinci, şu da üçüncü krem ilmeğim. Bir diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil, 5 krem, bir yeşil. Arada yine 3 krem ilmeğim var. 3 krem ilmeğimi örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım şimdi. Bir yeşil, 5 krem, dördüncü şişimden devam ediyorum. Üçüncü krem ilmeğim. 4, 5. Yanına bir tane daha yeşil örüyorum. Beşinci modelimizi de böylece yaptık. Arada yine 3 krem ilmeğim var. Altıncı ve sonuncu modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 5 krem, bir yeşil. Son bir ilmeğimi de krem ile örüyorum. Modelimizin ilk sırasını yaptık hanımlar. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 3 ilmek krem. Yanına bir tane yeşil örüyorum. 3 kremden sonra bir yeşil. Arada bu defa 3 kremimiz var. Bir yeşil. Bakın ilk modelimizi yaptık hanımlar. Bu defa model aralarında 5 ilmek var. 5 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim. Şu üçüncü, yanına bir yeşil örüyorum. Model arasında 5 kremim vardı. 5 ilmek kremimi örüyorum. Şu 4, şu da 5. krem ilmeğim. Üçüncü modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Yine model arasında 5 tane krem ilmeğim var. 2 oldu. 3, 4, 5. Şimdi dördüncü modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Yine model arasında 5 tane krem ilmeğim var. 5 kremimi örüyorum. Şimdi de 5. modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. İkinci kremim, üçüncü kremim ve hemen yanına bir tane daha yeşil örüyorum. Arada yine 5 tane krem ilmeğim var. Tekrardan sonuncu 6. modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Modelimizde böylece ikinci sıramızı tamamladık. Geldik şimdi modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3 ilmek krem. Sonra yeşilimi alıyorum. İlk modelimi yapacağım. 2 yeşil. Bu şekilde 2 yeşil. 1 krem. 2 yeşil. Bakın ilk modelimizi yaptık hanımlar. Yine model aralarında bu sıramızda yine 5 kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. İlk modelimle aynı şekilde. 2 yeşil. Görüntümüz bu. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 krem. 2 tane daha yeşil örüyorum. Yine model aramızda 5 tane krem ilmeğimiz var. 3, 4, 5. Tekrardan 3. modelimi de aynı şekilde yapacağım. 2 yeşil. 1 krem. 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Yine model arasında 5 tane kremim var. 2 oldu. 3. şişimden devam ediyorum. 3. kremim. 4, 5. Şimdi de 4. modelimi yapacağım hanımlar burada. Tekrardan 2 yeşil. 2 yeşil. 1 ilmek krem. Bu şekilde. 2 tane daha yeşil örüyorum. Arada yine 5 tane krem ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan diğer modelimi yapacağım. 5. modelimi. 2 yeşil. 1 krem. 2 tane daha yeşil örüyorum. Arada yine 5 tane krem ilmeğim var. 6. ve sonuncu modelime geldim. 2 yeşil. 1 krem. 2 yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar 3. sıramızı tamamladık. Modelimizde şimdi 4. sıramıza geldik. Bu sıramızda hanımlar bakın tam olarak burayı yaptık. Şimdi bu bölümdeyiz. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile öreceğim. Bu aşamada yeşil ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye kremimin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 4 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 4 kremden sonra ilk modelimi yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil.
İlk modelimi yaptım. Bu defa model aralarında 7'şer tane krem ilmeğimiz var. 7 krem öreceğim. 1, 2, 3. Bu aşamada yeşil ipimiz hanımlar arkada uzun uzadıya kalmasın diye bakın kremimin üzerinden atlatarak yeşilimi yaklaştırıyorum. Devam ediyorum kremlerimi örmeye. 4. krem ilmeğim. 5, 6, 7. 7 kremimi ördüm. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. İlk modelimle aynı şekilde yine. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrardan kremimi aldım. Arada yine 7 tane kremim var. 1, 2, 3. 3 krem ördükten sonra yine yeşil ipimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4. kremim, 5. 6. ve 7. krem ilmeğimi ördüm. Tekrar yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Tekrar kremimi aldım. 7 tane krem öreceğim. 3 oldu. Yine hanımlar bu aşamada bakın yeşilimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 3. şişimden devam ediyorum. 4. kremim 5, 6, 7. Şimdi de 4. modelimi yapacağım yine. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrardan kremimi elime aldım. Arada yine 7 tane krem ilmeğim var. Bakın 3'ünü ördükten sonra hemen yeşil ipimi yakınlaştırdım. 7 tane kremimi örüyorum. Hemen ardından 5. modelimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrar arada 7 tane krem ilmeğim var. 1, 2, 3. Yine yeşilimi yakınlaştırmayı unutmuyorum. 4. kremim 5, 6 ve 7. Tekrardan devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Kalan son 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizde hanımlar 4. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Ve bir tane modelimizi nasıl yapıyorsak diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Öncelikle burada 1, 2. İlk 2 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Yeşilimi. 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 2 yeşil örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şeklimiz, görüntümüz böyle olacak. Ardından arada model aralarında bu defa 3 tane kremimiz var. 3 kremimizi ördük. Şimdi ikinci modelimi de ilkiyle aynı şekilde yapıyorum. Bakın 2 tane yeşil, 1 tane krem. İkinci şişimden devam edeceğim. Ortaya 1 yeşil, 1 tane daha krem, yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Model arasında 3 kremimiz vardı. 3 ilmek kremimi örüyorum. 3. modelimi de yine ilk 2 modelimle aynı şekilde yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. Model arasında yine 3 tane kremimiz var. Bu şekilde devam edecek hanımlar. İlk 3 modelimizi yaptık. Şimdi aynı şekilde diğer 2 şişimizdeki 3 modelimizi de ilk 2 şişimizdeki modellerimizde yaptığımız gibi yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi de geldik modelimizde 6. sıramıza. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi krem ile öreceğim. Sonra yeşilimi alıyorum. 4 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4. 1 krem, 4 yeşil. Model arasında bu defa bir tane kremimiz var. İkinci modelimizi yapacağız. 4 yeşil. Bu şekilde hanımlar ikinci şişimden devam ediyorum. 1 krem, 4 yeşil. Kısaca hanımlar bu sıramız 1 krem 4 yeşil. 1 krem 4 yeşil olacak şekilde devam ediyor. Bakın 4 yeşil ördüm. Hemen yanına 1 krem. Tekrardan 4 yeşil örüyorum. 1 krem diye 3. şişimizden devam edecek. Şeklimiz bu. Diğer 2 şişimizde de modelimizi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim modelimizde. Şimdi de 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Krem ilmeklerimi krem ile öreceğim. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile öreceğim. 6. ve 7. sırada yapacağımız işlem aynı hanımlar. Bakın yeşillerimi yeşil ile örüyorum. Kremimi krem ile. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de yine gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde geldik 8. sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. 2 ilmek krem. Ardından yeşilimi alıyorum. İlk modelimi yapacağım. 2 yeşil,
bir krem, bir yeşil, bir krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Şimdi model aralarında 3 tane krem ilmeğimiz var. Araya 3 tane kremimi örüyorum. İkinci modelimi de yine ilk modelimle aynı şekilde yapacağım. 2 tane yeşil, bir krem. İkinci şişinden devam ediyorum hemen. Ortaya bir tane yeşil, bir krem ve 2 tane daha yeşil örüyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Arada 3 tane kremimiz var. 3 kremimi örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. 2 yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. Arada yine 3 krem var. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Diğer iki şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 9. sıramızı yapacağız. 9. sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 4 ilmek krem örerek başladım. Ardından buraya bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Şimdi model arasında 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Yine bu aşamada yeşil ipim arkada uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4, 5, 6, 7. Şimdi yine ikinci modelimi yapacağım. Bir yeşil. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir krem, bir yeşil. Tekrardan model arasında 7 tane kremim var. 3 oldu. Yeşil ipimi atlattım. 4, 5, 6, 7. Üçüncü modelimi yapacağım. Yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrardan model arasında 7 tane kremimiz var. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar bu sıramızda modele. Diğer iki şişimizdeki 3 modelimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 10. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Yine yeşilimi şöyle arkada uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ardından yeşilimi aldım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil örüyorum. Model arasında 5 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Yine yeşil ipimi alıyorum. 2 yeşil, devam ediyorum. 1 tane krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. Yine model arasında hanımlar 5 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü modelimi yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil örüyorum. Yine model arasında 5 tane kremimiz var. Bu şekilde. Diğer iki şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, modelimizde artık 11. ve sonuncu sıramıza geldik. Tam olarak bu sonuncu sıramızı yapacağız. İlk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2 tane kremimi ördüm. Buraya 2 ilmek yeşil örüyorum. 2 yeşil, 3 krem, 2 yeşil. Model aralarında 3 tane kremimiz var. 1, 2, 3. Tekrardan 2 krem, 3 yeşil öreceğim. 2 yeşil ördüm, pardon, 3 krem öreceğim. Yeşil krem karıştı. İkinci şişinden devam ediyorum. İkinci kremi, üçüncü. 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil, 3 krem olacak şekilde devam ediyoruz hanımlar. Bakın 2 yeşilimi ördüm. Tekrardan 3 krem öreceğim. 2 tane yeşil. 3 tane krem. 2 tane yeşil. Yeniden 3 krem, 2 yeşil diye öreceğiz. Diğer iki şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Modelimizi de böylece tamamladık. Şimdi ana modelimiz bitti. İlmeklerimizi yine krem ipimizle öreceğiz. Yeşil ipimiz beklesin hanımlar. İlmeklerimizi tamamen krem ipimiz ile öreceğiz. Bakın bu şekilde. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin bu bölümündeki desenimizi yapacağız. Burun kısmına koyduğumuz bu modelin tam tersini üst tarafa kuracağız. Bunun için hanımlar öncelikle ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Hemen yeşil ipimi de şöyle kremin üstünden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. 3 ilmek krem örüyorum. Yanına bir tane yeşil.
Devamında 5 krem 1 yeşil olacak şekilde devam ettireceğiz hanımlar. Bakın 5 krem ördüm, 1 yeşil. Yine 5 krem 1 yeşil. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın 5 kremimi ördüm. İkinci şişimde 1 yeşil diye devam edeceğim. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde devam edip gelelim. Evet hanımlar, şimdi de buradaki modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Bu sıramızda da ilk ilmeğimi yeşil ile örerek başlayacağım. 1 ilmek yeşil, sonrasında 5 krem. Yine bu sıramızda da 1 yeşil 5 krem olacak şekilde öreceğiz. Bakın 5 kremimi ördüm. Yeniden 1 yeşil, yanına 5 tane krem örüyorum. 1 yeşil, 5 krem. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Modelimizde şimdi de 3. sıramızı yapacağız. 3. sıramızda ilk 2 ilmeğimi yeşil ipimle öreceğim. 2 ilmek yeşil ile başlıyorum modelime. Ardından 3 krem. Devamında 3 yeşil 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bakın 3 tane yeşilimi ördüm. Ardından 3 krem. Tekrardan 3 tane yeşil öreceğim. 3 krem diye devam edecek. Bu şekilde. Bakın şeklimizi göstereyim. Şeklimiz böyle olacak. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de bu modelimizde 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi yeşil ile örerek başlıyorum. 3 yeşil ördüm. Yanına 1 tane krem örüyorum. Devamında 5 yeşil 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bakın 5 yeşilimi ördüm. Hemen yanında 1 krem. Tekrardan 5 yeşil. İkinci şişimde 1 krem diye devam edecek. Şeklimiz, görüntümüz bu. Diğer 3 şişimizi de yine 1 krem 5 yeşil olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Bu üst bölümdeki modelimizi bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizin tamamını yeşil ile öreceğiz. Artık krem ipimizi de buraya kesip bağlayabiliriz. Çünkü modelin devamında artık yeşil ipimiz ile devam edeceğiz. Kremi kullanmayacağız. Bu şekilde bu sıramızda ilmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz yeşil ipimiz ile. İşte böyle hanımlar. Şeklimiz bu. Diğer hanımlar, şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca 2 kere dolanacağız. Yeşil ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi yeşil ipim ile düz ördüm ve geldim. Bu aşamada artık bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. 15 ilmeğim vardı. İlk 14 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yani şişimde son 1 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Burada 1 tane ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile hemen şişlerimi şurada bir düzelteyim. İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum hanımlar. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında ilmekleri hanımlar bu şekilde yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam bu ortada ayrık bir görüntü olmuyor. Şimdi patiğimizin kenarlarına geçmiş bulunuyoruz. Patiğimizin ben bu yanlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar, ilk 7 ilmeğimi bilek bölümündeki haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bakın şu 4. ilmeğim oldu. 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de hanımlar ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü öreceğiz. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı ben düz olarak örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Sizler haroşa bölümleri örgünüzün her iki tarafında ters olarak da örebilirsiniz. Patiğimizin taban bölümüne gelen ilmeklerini örüyorum düz olarak. Burada gösterilecek bir detay olmadığı için ilmeklerimi düz olarak hızlıca ördüm. Bir diğer şişime geldim. Yine burada da hanımlar patiğimizin taban bölümüne denk geliyor. İlmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğim kaldı bilek bölümünde. Haroşa olduğu için bunları da yine düz örüyorum. Bu şekilde bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum.
Arka yüzdeyiz hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde devam edecek. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek düz öreceğim. Çünkü kenarda 7 ilmek haroşamız var. Şu 6. ilmeğim, şu da 7. ilmeğim. Bakın bu kenara bir diş haroşa oluştu. Devamında gelen ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek düz, arka yüzdeysek de ters örgü öreceğiz. Arkada başka yapılacak hiçbir işlem, detay yok. Gördüğünüz üzere ilmeklerimi sırasıyla ters örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Bu da tabana denk gelen şişimiz yine. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Arka yüzde ters örgü örünce ön yüze düz örgü düşüyor çünkü. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra yine döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Bakın yine ön yüzdeyim. Yine 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için hanımlar diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında başka yapılacak bir detay, model yok. Bu şekilde devam edecek. Şöyle baktığımız anda hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne buraya toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak örerseniz patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük ya da küçük olmaz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını tamamladım ve geldim. 15 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın bu bölüm genişlediği için 4 içindeki 15 ilmeğim de toplam 60 ilmek oluyor zaten. Bakın şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bu bölüm ayrıldığı için bu şekilde. Ben bu aşamada hanımlar ön yüzden baktığımız anda 26 adet ilmeğimi bu sol tarafa ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişimde topladım. Şimdi birlikte topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Hanımlar bu aşamada kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle kenardaki 7 ilmek haroşamı öreceğim. Şu 7. ilmeğim. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. Şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık zaten. Orta kısma bu topuğumuz için baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Kesimimizi yaptıktan sonra geri döneceğiz. Şu an arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için buraları düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Öncelikle yine 7 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğimi örerken bakın bu 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de burada yaptık. Hanımlar, topuğumuz için orta kısma baktığımız anda bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu, tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu 6 ilmeğimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim ve geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte kesiyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten almış olduğumuz ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tek taraflı bir kesim oluyor bu hanımlar. Çok patiğimizin arkasında da böyle kesim izi de belli olmuyor. Çok şık, sade, güzel bir görüntüsü var. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de hanımlar aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son 2'şer ilmeğim kaldı burada. Yine bunları da aynı şekilde alıyorum. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı hanımlar. Bunu da aynı şişe alıyorum. Aynı tığıma alıyorum. Tığımda şu an 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Patiğimizi burada bitirdik hanımlar. Bazen sorular geliyor hanımlar. Bu ipe ana renk ipimiz yeşildi. Bu patiğimize bir ip yetiyor da artıyor bile. Bunu da söyleyeyim. Zaten krem az gidiyor. Sadece önünde kullandık. Ana renk ipimiz yeşildi. Bir tane ip yetiyor da artıyor bile. Bunu da söyleyeyim. Evet. Şöyle baktığımız anda hanımlar topuğumuza bakın. Tek taraflı çok şık düzgün bir kesim oldu. Topuğumuz bu. Görüntü itibariyle de patiğimiz böyle. Klasik 5 diş patiklerden. Ve hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Patiğimize öyle bakalım. Böyle patiklerin hanımlar kullanışı falan çok rahat oluyor. Böyle ayakta yumuşacık. Hani tığ işi ya da tunus işi patikler ister istemez biraz sert duruyor ama bu tarz patikler gerçekten yumuşacık, ayakta çok rahat oluyor. Bakın manken ayağımıza da giydirdim. Birlikte baştan sona yapmış olduğumuz patiğimiz. Her yerinde böyle güzelce göstereyim. Şu şekilde topuğumuz, patiğimizin arkası böyle duruyor hanımlar. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.